Kuantum vampir etkisini anlamak için basit bir sezgiyle başlayalım. Bir ışık demetinin küçük bir kısmından enerji çekerseniz, o noktada bir gölge oluşmasını beklersiniz. Günlük hayatta ve klasik fizikte bu beklenti mantıklıdır. Ama kuantum dünyasında, özellikle ışık tek bir bütün gibi davranıyorsa, küçük bir bölgede yapılan işlem bazen yalnızca o bölgeyi değil, tüm sistemi etkileyebilir. İşte kuantum vampir adı verilen fikir buradan doğar. Sanki ışıktan bir şey alınmıştır ama beklenen yerel iz ortaya çıkmamıştır. Bunu deneyde yapmak için araştırmacılar genellikle ışığın çok küçük bir kısmını ayıran bir düzenek ve çok hassas bir foton dedektörü kullanır. Ana ışının minicik bir bölümü yan kola gider. Eğer dedektör o kolda bir olay görürse, araştırmacılar bunu "sistemden bir foton çıkarılmış durumları seçtik" şeklinde yorumlar. Buradaki önemli nokta şudur. Bu durum, sıradan bir enerji kaybı gibi okunmaz. Normal bir kayıpta, ışığın bir kısmı gerçekten zayıflar ve bir kararma görülür. Ama kuantum vampir etkisinde ışının şekli aynı kalabilir. Yalnızca toplam parlaklık düzeyi değişebilir. Yani beklenen gölge oluşmaz. Bu yüzden olayı, ışığın bir köşesinden enerji çekildi diye anlatmak eksik kalır. Daha doğru anlatım şudur. Dedektörün verdiği sonuç, sistemin geri kalanını da yeniden tanımlar. Kuantum mekaniğinde ölçüm, sadece bakmak değildir. Aynı zamanda, sistemin hangi durumda olduğunu yeniden belirler. Bu nedenle, deneyin asıl sorusu, ışığın tam şu noktasında ne oldu? Değil. Dedektör tespit edince, bütün kuantum durumu nasıl değişti? Sorusudur. Vampir benzetmesi de buradan gelir. Enerji alınmış gibi görünür ama ortada klasik anlamda bir ısırık izi yoktur. Burada çok önemli bir sınır var. Bu etki, enerji yoktan oluştu anlamına gelmez. Enerji korunumu bozulmaz. Olan şey, araştırmacının bütün olaylara değil, yalnızca dedektörün belirli bir sinyal verdiği özel olaylara bakmasıdır. Yani fizik değişmiyor. Bizim hangi alt grubu seçip yorumladığımız değişiyor. Bu yüzden, paradoks gibi görünse de, aslında bu durum, kuantum ölçümünün ne kadar sezgi dışı olabileceğini gösterir. 2019'da termal ışıkla yapılan doğrudan testler de bu gölgesiz çıkarım fikrini özellikle sınadı. Bir de buna benzeyen ama farklı olan başka bir konu vardır. Fotonu yok etmeden tespit etmek. 2013'te yapılan önemli bir deneyde bir foton tamamen soğurulmadan varlığı anlaşılabildi. Çalışmada yaklaşık %74 tespit verimi ve %66 foton sağ kalımı raporlandı. Bu çok etkileyicidir. Çünkü ölçüm ile yok etmenin her zaman aynı şey olmadığını gösterir. Kuantum dünyasında bazen bir sisteme dokunmadan da onu değiştirmiş olursunuz. Ama bu değişim, klasik anlamda doğrudan bir emme ya da enerji çalma değildir. Daha çok, ölçümün sistemi hangi olasılıklar içinden seçtiğiyle ilgilidir. Kuantum vampir etkisini ilginç yapan şey de budur. Görünürde yerel bir işlem yaparsınız. Ama sonuç, bütün sistemin davranışında ortaya çıkar.